Güven, modern dünyanın en değerli para birimi. Onu inşa etmek yıllar alır. Ama onu yıkmak için sadece birkaç satır sahte alıntı yeter. 2025 yılının sonbaharında dünyanın en prestijli danışmanlık şirketlerinden biri, tarihin en utanç verici itiraflarından birini yapmak zorunda kaldı. Hükümetlere milyonlarca dolara sattıkları raporlar, hiçbir zaman var olmamış akademik çalışmalara dayanıyordu. Ve bunu ortaya çıkaran tek bir akademisyenin şüpheci bakışıydı. Deloitte. Bu ismi duyduğunuzda aklınıza ne gelir? Muhtemelen prestij, güvenilirlik, uzmanlık. Dört büyükler olarak bilinen küresel danışmanlık devlerinden biri. Dünya genelinde 470 binden fazla çalışan, 150 ülkede operasyon, hükümetlerden Fortune 500 şirketlerine kadar herkesin güvendiği isim. Ama 2025 yılında bu dev, kendi yarattığı bir tuzağa düştü. Ve bu tuzağın adı yapay zekaydı. Bu, basit bir hata hikayesi değil. Bu, sistemik bir başarısızlığın, kurumsal kibrin ve modern danışmanlık endüstrisinin karanlık yüzünün hikayesi. İki ülke, iki rapor, milyonlarca dolar ve düzinelerce uydurulmuş akademik kaynak. Avustralya, Aralık 2024. Ülkenin İstihdam ve İş Yeri İlişkileri Bakanlığı, kritik bir proje için Deloitte'u görevlendirdi. Görev, hedefli uyum çerçevesinin bağımsız bir güvence incelemesini yapmak. Bu çerçeve neydi biliyor musunuz? İş arayan Avustralyalıların sosyal yardım ödemelerini düzenleyen otomatik cezalandırma sistemi. Eğer bir iş görüşmesine gitmezseniz, eğer bir toplantıyı kaçırırsanız, sistem otomatik olarak ödemelerinizi kesiyordu. Her 3 ayda bir, yaklaşık 200 bin Avustralyalı bu sistemin tehdidiyle yüz yüze geliyordu. Ve bu sistemde ciddi sorunlar vardı. IT hataları, hukuki belirsizlikler, yanlış uygulanan cezalar. Bakanlık durumu anlamak için bağımsız bir inceleme istedi. Ve bunun için Deloitte'a tam 439 bin Avustralya doları ödedi. Amerikan doları ile yaklaşık 290 bin dolar. Temmuz 2025'te 237 sayfalık devasa rapor bakanlığın web sitesinde yayınlandı. İlk başta kimse bir şey fark etmedi. Rapor okundu, dosyalandı, rafa kalktı. Ta ki Sydney Üniversitesi'nden bir akademisyen sıra dışı bir şey fark edene kadar. Dr. Chris Raj, Sydney Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde sağlık ve sosyal yardım hukuku araştırmacısı. Mesleği gereği bu tür raporları okumaya alışkın biriydi. Bir gün, Deloitte'un raporunu incelerken tanıdık bir isim gözüne çarptı. Profesör Lisa Burton Crawford, kendi meslektaşı. Sydney Üniversitesi'nde kamu ve anayasa hukuku profesörü. Ama bir sorun vardı. Raporda Crawford'a atfedilen kitap, onun uzmanlık alanıyla hiç alakalı görünmüyordu. Raj daha önce böyle bir kitaptan hiç söz ettiğini duymamıştı. Raj'ın kendi sözleriyle, anında bunun ya yapay zeka tarafından halüsinasyon olarak üretildiğini ya da dünyanın en iyi saklanan sırrı olduğunu anladım. Çünkü kitabı hiç duymamıştım ve kulağa saçma geliyordu. Şüpheci akademisyen araştırmaya başladı ve kazdıkça daha fazla sorun buldu. Bir değil, iki değil, yaklaşık 20 hata. Var olmayan akademik makaleler, hiç yazılmamış kitaplar, İsveç'teki Lund Üniversitesi'nden sözde çalışmalar ki böyle çalışmalar hiç yapılmamıştı. Ama en kötüsü henüz gelmemişti. Raj, raporun derinliklerine indikçe çok daha ciddi bir şey keşfetti. Deloitte, bir federal mahkeme hakiminden alıntı yapmıştı. Sorun şu ki, bu alıntı tamamen uydurmaydı. Hakim bu sözleri hiç söylememişti. Mahkeme kararı yanlış alıntılanmıştı ve üzerine tamamen uydurulmuş bir yargıç sözü eklenmişti. Raj'ın tepkisi sert oldu. Bir mahkeme kararını tamamen yanlış alıntılamışlar, sonra bir hakimden uydurma bir alıntı yapmışlar. Düşündüm ki bu akademisyenlerin egolarından çok daha büyük bir mesele. Bu, Avustralya hükümetine güvendikleri bir raporda yasayı yanlış bildirmekle ilgili. Bu yüzden titizlik konusunda sesimi yükseltmenin önemli olduğunu düşündüm. Düşünün bir saniye.
Hükümet, vatandaşlarının sosyal yardımlarını kesen bir sistemi denetlemek için bir rapor satın aldı ve bu rapor var olmayan hukuki gerekçelere dayanıyordu. Gerçek insanların hayatlarını etkileyen kararlar sahte akademik temeller üzerine inşa edilmişti. Rouge bulgularını medyaya sızdırdı. Ağustos 2025'in sonlarında Australian Financial Review haberi yayınladı ve kısa sürede olay uluslararası bir skandala dönüştü. Deloitte ne yaptı? Önce sessiz kaldılar. Sonra raporun revize edilmiş bir versiyonunu sessizce bakanlığın web sitesine yüklediler. Ama Rouge bunu da fark etti ve gördüğü şey onu daha da şoke etti. Halüsinasyon sonucu üretilmiş bir sahte referansı yeni bir gerçek referansla değiştirmek yerine sahte referansların yerine 5, 6, 7 hatta 8 yeni referans koymuşlar. Bu da şunu gösteriyor. Raporun ana gövdesindeki orijinal iddia zaten herhangi bir kanıt kaynağına dayanmıyordu. Anlıyor musunuz? Ne oldu? Deloitte, sahte referansları düzeltirken aslında daha fazla referans uydurmak zorunda kaldı. Çünkü orijinal iddialar zaten uydurulmuştu. Onları destekleyecek gerçek bir kaynak yoktu. Ekim 2025'in başında Deloitte nihayet gerçeği kabul etmek zorunda kaldı. Revize edilmiş raporun metodoloji bölümünde şu itiraf yer alıyordu. İzlenebilirlik ve dokümantasyon boşluklarını doldurmak için Department of Employment and Workplace Relations tarafından lisanslanan jeneratif yapay zeka, büyük dil modeli, Azure OpenAI GPT-4o tabanlı araç zinciri kullanılmıştır. Basit bir dille söyleyelim, Deloitte, Microsoft'un ChatGPT tabanlı yapay zekasını kullanmıştı ve bu yapay zeka, var olmayan akademik çalışmalar uydurmuştu. Teknik terimle buna halüsinasyon deniyor. Yapay zekanın gerçekmiş gibi görünen ama tamamen sahte bilgiler üretmesi. İşin ironisi şu, Deloitte, hükümetin sosyal yardım sistemindeki BT hatalarını incelemek için görevlendirilmişti. Ve bunu yaparken kendi BT araçlarının en temel hatasına kurban gitmişti. Skandal Avustralya parlamentosunu sarstı. Politikacılar sert açıklamalar yaptı. Yeşiller Partisi'nin kamu sektörü sözcüsü Senatör Barbara Pocock öfkesini gizlemedi. Deloitte, yapay zekayı kötüye kullandı ve son derece uygunsuz bir şekilde kullandı. Bir hakimi yanlış alıntıladılar. Var olmayan referanslar kullandılar. Bunlar birinci sınıf bir üniversite öğrencisinin ciddi belaya gireceği türden şeyler. Duydunuz mu? Birinci sınıf üniversite öğrencisi. Dünyanın en büyük danışmanlık şirketlerinden biri, bir üniversite birinci sınıf öğrencisinin bile yapmayacağı hatalar yapmıştı. Ve bunun için neredeyse $300.000 almıştı. İşçi Partisi Senatörü Deborah O'Neill daha da sert konuştu. Deloitte'un insan zekası sorunu var. Bu kadar acıklı olmasaydı gülünç olurdu. Parlamento soruşturmalarımızın gösterdiği gibi, bu danışmanlık şirketleri uzmanlıklarını vaat ederek sözleşmeler kazanıyor. Sonra anlaşma imzalandığında size en az maliyetli olan personeli veriyorlar. Yeşiller Senatörü Penny Allman-Payne de eleştiriye katıldı. Bu rapor, sosyal yardım sistemimizdeki başarısızlıkları ortaya çıkarmaya ve gelir desteği alıcılarına adil muamele sağlamaya yardımcı olmalıydı. Ama bunun yerine İşçi Partisi, Deloitte'un onları kandırmasına izin veriyor. Tam bir iade talep etmeliler ve kararlarını danışman arkadaşlarına yaptırmayı bırakmalılar. Ekim 2025'in ilk haftasında Avustralya hükümeti bir açıklama yaptı. Deloitte, sözleşme kapsamındaki son taksiti geri ödemeyi kabul etmişti. Deloitte'un açıklaması kısa ve özlüydü. Mesele, müşteriyle doğrudan çözümlendi. Hepsi bu. Özür yok, detaylı açıklama yok. Ama politikacılar tatmin olmamıştı. Senatör Pocock, tüm 440.000 Avustralya dolarının iade edilmesini talep ediyordu. Sonuçta raporun tamamı güvenilirliğini yitirmişti. Sahte temeller üzerine kurulu bir bina nasıl sağlam olabilirdi ki? Ve şimdi hikayenin en ironik kısmına geliyoruz.
Skandalın patladığı gün, yani Deloitte'ın Avustralya hükümetine geri ödeme yapacağının açıklandığı tam o gün, Deloitte başka bir duyuru yaptı. 6 Ekim 2025. Deloitte, yapay zeka şirketi Anthropic'le dev bir ortaklık anlaşması imzaladığını duyurdu. Anthropic'in Claude, yapay zeka asistanı, 470.000 Deloitte çalışanına sunulacaktı. 150 ülkede. Anthropic'in şimdiye kadarki en büyük kurumsal dağıtımı, Deloitte'un küresel teknoloji lideri Ranjit Bava coşkuyla açıkladı. Deloitte, Anthropic'in yapay zeka platformuna bu önemli yatırımı yapıyor çünkü sorumlu yapay zeka yaklaşımımız çok uyumlu. Birlikte önümüzdeki 10 yılda kurumların nasıl çalıştığını yeniden şekillendirebiliriz. Durun bir saniye. Aynı gün. Bir tarafta yapay zeka kullanarak sahte raporlar ürettikleri için geri ödeme yapıyorlar. Diğer tarafta daha fazla yapay zeka kullanacaklarını kutluyorlar. Bu ya olağanüstü bir zamanlama körlüğü ya da inanılmaz bir kurumsal cesaret örneğiydi. TechCrunch bu durumu şöyle özetledi. Deloitte'un Anthropic'le anlaşması, teknolojiyle boğuşurken bile yapay zekaya olan bağlılığının bir referandumudur. Ve Deloitte bu zorlukta yalnız değil. Ama hikaye burada bitmiyor. Çünkü Avustralya skandalı henüz soğumadan, okyanusun öbür tarafından başka bir bomba patladı. Kanada, Kasım 2025. Ülkenin en doğu eyaleti Newfoundland ve Labrador. Burada ciddi bir sağlık krizi yaşanıyordu. Hemşire ve doktor eksikliği had safhadaydı. Eyalet hükümeti bu krizi çözmek için bir yol haritası istedi ve bunun için Deloitte'u görevlendirdiler. Konu, Sağlık İnsan Kaynakları Planı. 526 sayfalık devasa bir rapor. Maliyet, 1.590.848 Kanada doları. Amerikan doları ile yaklaşık 1.130.000 dolar. Mart 2023'ten Mart 2025'e kadar 8 taksitte ödendi. Kasım 2025'in 3. haftasında yerel bağımsız gazete The Independent bir soruşturma yayınladı. Ve bulgular, Avustralya'dakilerle tüyler ürpertici benzerlikler taşıyordu. Raporda sahte akademik alıntılar vardı. Var olmayan dergi makaleleri. Hiçbir zaman birlikte çalışmamış araştırmacıların ortak yazar olarak gösterildiği kurgusal çalışmalar. Ve gerçek akademisyenlerin hiç yazmadıkları makalelerde alıntılanması. Bu sefer de gerçek akademisyenler konuştu ve söyledikleri durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Profesör Martha MacLeod, British Columbia Kuzey Üniversitesi'nden emekli bir akademisyen. Deloitte, onu kırsal hemşire tutmanın maliyet etkinliği üzerine bir çalışmada alıntılamıştı. MacLeod'un tepkisi. Alıntı sahte ve potansiyel olarak yapay zeka tarafından üretilmiş. Ekibimiz kesinlikle kırsal ve uzak bölgelerde hemşirelik araştırması yaptı. Ama hiçbir zaman maliyet etkinlik analizi yapmadık. Bunu yapacak finansal verilere hiç sahip olmadık. Profesör Gail Tomlin Murphy, Dalhousie Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinden. O da Deloitte tarafından var olmayan bir makalede alıntılanmıştı. Alıntıda adı geçen diğer 6 yazardan sadece 3'üyle çalıştım. Raporları bilgilendiren kanıtların en iyi kanıt olduğundan, doğrulanmış kanıt olduğundan emin olmak için çok dikkatli olmamız gerekiyor. Sonuçta bu raporlar sadece hükümetlere mal oldukları için değil, halka mal oldukları için de doğru ve kanıta dayalı olmalı. Ve belki de en çarpıcı örnek Deloitte. Covid-19'un solunum terapistleri üzerindeki etkisi hakkında bir makaleye atıfta bulunmuştu. Makale sözde Canadian Journal of Respiratory Therapy'de yayınlanmıştı. Kanada Solunum Terapistleri Derneği durumu doğruladı. Bu makale, Canadian Journal of Respiratory Therapy'de yayınlanmadı. Makale yoktu. Hiç olmamıştı. Tamamen uydurmaydı. Deloitte Kanada, 4 gün sessiz kaldıktan sonra bir açıklama yaptı. Deloitte Kanada, raporda öne sürülen önerilerin arkasında kararlılıkla durmaktadır. Az sayıda alıntı düzeltmesi yapmak için raporu revize ediyoruz. Bunlar rapor bulgularını etkilemiyor. Yapay zeka raporu yazmak için kullanılmadı. Az sayıda araştırma alıntısını desteklemek için seçici olarak kullanıldı. Bu sadece akademik bir mesele değildi. Gerçek insanların hayatları söz konusuydu. Newfoundland ve Labrador Hemşireler Birliği Başkanı Yvette Coffey endişelerini dile getirdi.
Bu model uygun gözetim, kalite kontrol ve doğrulama eksikliğini gösteriyor. Bu devam edemez. Çünkü sağlık personeli hakkındaki kararlar güvenilir bilgilere dayanmalı. Kısa yollara değil. Güvenilirlik önemli, şeffaflık önemli, sağlam planlama önemli. Halk, sağlık sistemimizi etkileyen kararların sağlam bilgilere dayandığından emin olmayı hak ediyor. Ve daha da endişe verici bir şey vardı. Deloitte, aynı eyalette başka bir kritik projeyi yürütüyordu. Temel personel incelemesi. Kofi'nin sözleriyle, Yapay zekayı nasıl kullandığı konusunda 2 kez kamuoyunun eleştirisi ve utancıyla karşılaşan bir firma. NDP lideri Jim Dean daha da sert konuştu. Sadece hükümete raporlarda yapay zeka kullanımı iğrenç değil, aynı zamanda sağlık sistemimizde ve gerçekten eyalet genelinde sorunları ele almak için gerekli işi yapma konusunda hükümetimize olan güveni zayıflatıyor. Newfoundland ve Labrador Başbakanı Tony Wakeham durumu ele aldı. Ekim ayının sonlarında göreve yeni gelmişti ve bu skandalı miras almıştı. Bildiğim kadarıyla yapay zekayı dahili olarak önemli ölçüde kullanmıyoruz. Ama kullanmadığımızdan emin olacağım. Hükümetin yapay zekayı nasıl kullandığını inceleyeceğiz ve kontrolden çıkmamasını sağlayacağız. Kamu Çalışanları Birliği Başkanı Jerry Earl somut adımlar istedi. Danışmanlık firmalarının yapay zeka kullanımı için resmi kılavuzlar geliştirilmeliydi. Wakeham bu öneriyi memnuniyetle karşıladı. Earl'in sözleri durumu özetliyordu. Sadece 4 alıntı olsa bile bu genel belgeye ve önerilerine olan güveni zayıflatıyor. Her şeyde olduğu gibi şüphe ve belirsizlik yarattığınızda insanlar bu belgelerin güvenilirliğini sorgulamaya başlıyor. Deloitte'ın skandalı izole bir olay değildi. Yapay zeka halüsinasyonları 2025'te global bir sorun haline gelmişti. Yapay zeka halüsinasyonu ne demek? Büyük dil modelleri, metni kalıpları tahmin ederek üretir. Gerçekleri bir veri tabanıyla karşılaştırmazlar. Sonuç olarak bazen tamamen uydurma ama son derece ikna edici görünen bilgiler üretebilirler. Akademik format, uygun alıntı stilleri, doğru görünen dergi isimleri, hepsi sahte olabilir. Bu daha önce de olmuştu. 2023'te 2 New York avukatı mahkemeye sundukları dilekçede ChatGPT kullanmıştı. Yapay zeka, var olmayan dava içtihatları üretmişti. Hakim, her iki avukatı da yaptırıma tabi tuttu ve olayı teknolojik yetkinlik konusunda bir ders olarak nitelendirdi. Ama Deloitte'un durumu farklıydı. Bu, bireysel bir avukatın hatası değildi. Bu, dünyanın en büyük danışmanlık şirketlerinden birinin hükümetlere milyonlarca dolara sattığı raporlarda sistematik olarak yaptığı bir hataydı. Ve aynı hatayı 2 farklı ülkede yapmıştı. Bu skandal, danışmanlık endüstrisinin daha geniş sorunlarına ışık tuttu. Senatör O'Neill'ın eleştirisi, endüstrinin iş modelini hedef alıyordu. Parlamento soruşturmalarımızın gösterdiği gibi bu danışmanlık şirketleri uzmanlıklarını vaat ederek sözleşmeler kazanıyor. Sonra anlaşma imzalandığında size en az maliyetli olan personeli veriyorlar. Deloitte, Avustralya'da $290.000, Kanada'da $1.13 milyon aldı ve bu parayla gerçek araştırma yapmak yerine yapay zekaya iş yaptırdılar. Sonra yapay zekanın çıktısını bile kontrol etmediler ya da ettiler ama umursamadılar. Bir endüstri analisti durumu şöyle özetledi. Bu danışmanlık şirketleri milyarlarca dolarlık yapay zeka araçları geliştirmeye yatırım yapıyor. Denetimlerini hızlandıracaklarını söylüyorlar. Ama bu olay, birçok başka raporun da benzer halüsinasyonlar içerebileceği olasılığını gündeme getiriyor. Aslında aynı hafta Financial Times, İngiltere'nin en büyük 6 muhasebe firmasının yapay zekanın denetim kalitesini nasıl etkilediğini resmi olarak izlemediğini bildirmişti. Yani Deloitte'ın yakalanması belki de buzdağının sadece görünen kısmıydı.
Bu hikayenin en trajik boyutu kurbanların kimliğiydi. Avustralya'da sahte raporun konusu kimlerdi? İş arayanlar, sosyal yardım alanlar, sistemin en savunmasız insanları, otomatik cezalarla gelirleri kesilen, itiraz etmekte zorlanan ve çoğu zaman sesleri duyulmayan insanlar. Kanada'da ise hemşire ve doktor eksikliğinden muzdarip bir sağlık sistemi, kırsal bölgelerde bakım alamayan hastalar, tükenmişlikle mücadele eden sağlık çalışanları, onların geleceğini belirleyecek rapor, sahte akademik temeller üzerine kurulmuştu. Bir yanda milyar dolarlık küresel danışmanlık devi, diğer yanda hayatlarını bu raporlara göre şekillendirmek zorunda kalan sıradan insanlar. Güç dengesizliği bu kadar açık olamazdı. Avustralya'da Deloitte kısmi bir iade yaptı. Tam tutar bile açıklanmadı. Kanada'da ise henüz herhangi bir iade veya tazminat haberi yok. Rapor hala hükümetin web sitesinde duruyor. Bildiğimiz kadarıyla kimse işten çıkarılmadı. Kimse disiplin cezası almadı. Deloitte'un CEO'su konuyla ilgili kamuoyuna tek bir açıklama bile yapmadı. Deloitte'un her iki durumda da kullandığı savunma aynıydı. Düzeltmeler, raporun özünü ve önerilerini etkilemiyor. Sanki sahte kanıtlar üzerine kurulu bir binanın temeli sağlanmış gibi. Bu skandal, yapay zeka çağı için önemli uyarılar içeriyor. Birincisi, yapay zeka uzman değildir. İkna edici görünebilir, akademik format kullanabilir, kendinden emin bir dille yazabilir ama yalan söyleyebilir ve yalanlarını fark etmek için gerçek uzmanlık gerekir. İkincisi, kurumsal itibar güvence değildir. Deloitte, dünyanın en saygın şirketlerinden biri ama bu saygınlık onları hatadan korumadı. Hatta belki tam tersi oldu. Kimse onları sorgulamadığı için daha az dikkatli oldular. Üçüncüsü, hız kaliteyi öldürebilir. Yapay zeka işleri hızlandırmak için kullanılıyor. Ama hız uğruna doğruluk feda edilirse sonuç sahte raporlar ve kırılan güven oluyor. Ve dördüncüsü, şeffaflık şart. Deloitte, yapay zeka kullandığını baştan açıklamadı. Yakalandıktan sonra itiraf etti. Eğer baştan şeffaf olsalardı, belki de kalite kontrol daha ciddiye alınırdı. Deloitte skandalı bir dönüm noktasıdır. İki ülke, iki rapor, aynı hata. Yaklaşık 2,3 milyon dolarlık toplam ödeme, düzinelerce sahte akademik alıntı ve milyonlarca insanın hayatını etkileyen politika önerileri. Bu sadece Deloitte'un sorunu değil. Bu, yapay zeka çağında güvenin ne anlama geldiğine dair bir soru işareti. Eğer dünyanın en büyük danışmanlık şirketlerinden biri bile yapay zeka çıktılarını düzgün kontrol etmiyorsa, kim ediyor? Güven bir kez kırıldığında yeniden inşa etmek yıllar alır. Peki Deloitte bu dersi aldı mı? Yoksa yapay zeka yarışında öne geçmek dürüstlükten daha mı önemli? Tarih, 2025'i yapay zekanın hem bir araç hem de bir silah olduğunun kanıtlandığı yıl olarak yazacak. O yıl, dünyanın en güvenilir kurumlarının bile yanılabileceğini öğrendik. O yıl, sahte bilginin gerçekten ayırt edilmesinin ne kadar zor olduğunu gördük. Ve o yıl, tek bir akademisyenin şüpheci bakışı devleri dize getirdi. Dr. Chris Raj, meslektaşının adını gördüğünde şüphelendi. O küçük şüphe, dev bir skandalı ortaya çıkardı. Bazen kahramanlar, doğru soruyu soran sıradan insanlardır. Peki ya siz? Bir dahaki sefere bir rapor okuduğunuzda, bir haber gördüğünüzde, bir uzman görüşü duyduğunuzda kaynakları kontrol edecek misiniz?